Arkadaşlar bu kağıdı birazdan suyun derinliklerine göndereceğim ve bu şekilde kuru bir şekilde onu geri alacağım. Mümkün mü sevgili Erhan? Mümkün ya, ben bu deneyi biliyorum. Üzerine kimyasal maddeler sürüyorsun bol bol. Suyun içine sokacaksın, çıkaracaksın kupkuru. Biliyorum ben. Yok, o değil. Bilmiyormuş. Demek. Peki ne o değilse gelin öğrenelim. Malzemeler. Bardak, kağıt, derin kova, su. Arkadaşlar, şöyle bir plastik kap içerisine bayağı bir su doldurduk. Suyun çeşme suyu olması ya da içme suyu olması fark etmez. Dilediğiniz suyu doldurabilirsiniz. Şimdi bunu böyle değil de şu bardağın dibine sıkıştırarak koydum. Bakın gördüğünüz gibi. Ve şimdi bardağımı suya daldırıyorum. Bayağı derin bir su arkadaşlar. Öyle bir su değil. Bakın aha. Şu an komple battı. Islandı. Islandı gibi değil mi sanki? Dolduğu için nasıl? Baştan yapalım istiyorsan deneyi. Baştan mı yapsak ya? Dur bakayım. O da ne? Arkadaşlar. Bir dakika ya. Bayağı kupkuru şu anda. Nasıl oluyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıt kupkuru. Özel bir kağıt demek. Kağıt mı özel yoksa bardak mı? Hayır. Su. Arkadaşlar hiçbiri değil. Burada özel bir şey yok aslında. Özel olan aslında deneyin zaten kendisi. Bakın. Burada suya batırıyorum. Fakat bardağın içerisine aslında su dolmuyor arkadaşlar. Yani burada bir sihir falan yok. Bardağın içerisine su dolmuyor. Dolsaydı ıslanırdı. Çünkü içerisinde bir miktar hava var arkadaşlar. Hava var. Evet. Bildiğimiz bir şey var ki sıvıların içerisinde sıvı basıncı mevcut. Ve bu derinlere doğru indikçe artıyor. Yani 1 metre suya dalmakla 100 metre suya dalmak aynı şey değil. Burada dehşet bir basınç farkı var. Peki şunun içerisindeki şu gariban hava nasıl oldu da şu koskocaman suyun basıncına karşı durabildi? Arkadaşlar burada mevcutta şunun içerisindeki hava basıncı derinlere doğru gittikçe aslında artıyor. Sıvı içerisinde basınç arttıkça aslında bu kap içerisinde de basınç artıyor. Bir karşılıklılık söz konusu. Mesela denizaltını hayal edin. Denizaltının içerisinde de basınç var. Ne oluyor? Derinlere inemiyor mu? İniyor. İçerisindeki hava bitiyor mu derinlere indikçe? Hayır. Çünkü aslında buradaki içerideki hava da sıvıya karşı basınç uyguluyor. Burada sıvı basıncının ve gaz basıncının bir eşitlenme durumu var. Bir eşitlik hikayesi var arkadaşlar. Bir denge meselesi var burada. Biz daha önce buna benzer deneyler yaptık. Fakat bu kadar basitini hiç yapmamıştık. Bu basitlik aslında birçok şeyi özetliyor arkadaşlar. Mesela sıvı basıncı dedik az önce. Sıvı basıncının bir formülü var. Ne bu formül? Sıvı basıncı eşittir sıvının yoğunluğu, yükseklik ve yerçekim katsayısı. Doğru mu? Doğru. Burada da bizim bu kabın içerisinde bir gaz basıncımız var. Değil mi? Sadece burada kağıt yok. Bir gazımız var. Bu bardağı böyle içeri daldırdığımda ufak bir su giriyor içeriye. Bu kapalı kabın içerisindeki hacmi bir miktar kısıyor. Bir miktar hacim kısılınca ne olur? Basınç artar. Bu artan basınç içeriye su girmesini engelliyor. İçerideki gaz, sıvı girmesini engelliyor. Ben bardağımı hafifçe içeride bakın böyle yatay yatırıyorum. Ne yapıyorum? İçerideki havanın, bakın hava kabarcığı çıkıyor, görüyor musunuz? Bakın hop hop. İçerideki gaz dışarı doğru çıkıyor. Gaz dışarı çıkınca ne oluyor arkadaşlar? Sıvı biraz daha yukarı çıkıyor. Biraz daha gaz çıkartayım. Hop. Sıvının yüksekliği, içerideki sıvının yüksekliği arttı.
Biraz daha çıkartırsam yine artacak. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? Basınç bir anlık düşüyor. Ne oluyor bu sefer? Yine kendisini dengelemek için içeriye su alıyor. Biraz daha yapalım. Bakın içerideki, siz oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu gördüğünüz, bakın bardağı sallıyorum. Görebiliyor musunuz? Bardağın içerisindeki su miktarını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın biraz daha yapacağım şimdi. Bakın su miktarı artıyor. Biraz daha. Bakın artık kağıdı ıslatmaya başladı. Gördünüz mü? Şimdi çıkartıyorum. Bakın. Zaten buradan daha çarpıcı bir şekilde göreceksiniz. Şu an bardağın içinde su var. Hop boşaldı. Şimdi indiriyorum. Bakın bardağın içerisinde çok az su var. Sallayınca görebilirsiniz. İşte bu. Suda bir şey yokmuş yani. Suda bir şey yok. Suda hiçbir şey yok. Buradaki mesele bardağın içerisindeki gaz. Günlük hayattan bir örnek vermeden bu meseleyi kapatmam arkadaşlar. Biliyorsunuz benim günlük hayattan örneklerim çok çarpıcıdır. Burada da çarpıcı bir örnek vereyim. Gazlı içecekler. Hiç sevmem, haz etmem. Gazlı içeceği tüketmeyi de sevmem. İsteyen tüketsin ama çok zararlı ya. Hakikaten zararlı. Burada günlük hayat örneği gazlı içecek. İçerisinde ne var? Sıvı var ve gaz var arkadaşlar. İçerisinde karbondioksit çözünmüş oluyor. Sıvının içerisinde karbondioksit çözünmüş bir şekilde bir denge var. Yani o sıvının üstünde de bir gaz var yine. Burada birbirlerine uyguladıkları bir basınç var. Biz o kapağı açtığımızda aslında o basıncı almış oluyoruz. Fakat bunlar yine içeride dengede duruyorlar arkadaşlar. Yani şu mesela bir işte gazlı içecek gibi bir şey aslına bakarsanız şu anda. Bu arada bununla ilgili bir deney yapmıştık, hatırlarsanız böyle gazlı içecek kutusunu çalkalıyorduk. Sonra normalde açtığımız zaman gazın çıkması beklenir dışarıya. Neden? Çünkü aslında orada da yine denge kurma çabası var. İçerideki yüksek basınç dışarıdaki alçak basınca doğru bir geçiş yapıyor. Yani yine kendini dengelemeye çalışıyor ve bu basınçlar eşitleninceye kadar gaz çıkışı devam ediyor. Ama orada mesela şöyle bir şey yapmıştık. Dışına böyle vuruyorduk. Açıyorsunuz kapağını. Ne oluyor? Köpürmüyor. Çünkü o aslında çeperlerde biriken gaz baloncuklarını patlatmış oluyorsunuz ve basıncı tekrar dengelemiş oluyorsunuz. O deneyi de mutlaka izleyin. Keyifli bir deneydi. Yapabilirsiniz. Evet, meseleyi anladıysak sorumu hızlıca soruyorum. Soru: bardağın içindeki havanın hacmi azaldıkça ne olur? A. Basıncı yükselir. B. Basıncı azalır. Aslında sorunun cevabını videonun içerisinde verdim. Dikkatli izleyenler mutlaka yapacaktır bu sorunun cevabını doğru bir şekilde bileceklerdir. Evet, keyifli bir deney oldu. Yepyeni bir konuda, yepyeni bir deneyle görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.